Her gün hiç durmadan ve ara vermeden binlerce mesaja maruz kalıyoruz. Zihnimiz bulanıyor bu mesajlarla. Nörolojik çalışmalar zihnimiz bulandıkça beynimizin koruyucu mekanizmalarını devreye sokarak bilinçsizce kararlar verdiğimizi ispatlamış durumda. Zihnimiz bulanık olunca iletişim kanallarımız da bulanık oluyor. Sorunlarımızla boğuşurken de yanlış iletişim şekilleriyle karşımızdakini geçiştiriyoruz. Başarılı iletişimin olmazsa olmazı açık bir zihne sahip olmaktır. İletişimde bir dolu zorlukla karşılaşılır. Ego, kibir, kültür farklılıkları, çıkar çatışmaları, kıskançlık, kıyas, sabit fikirlilik ve daha neler neler. İletişimde bulunan insanların enerjisini, hevesini, isteğini kırabilecek bir dolu neden. İşte bu zorlukları aşmak için yargılayıcı, kesin hüküm veren ifadelerden ziyade taraflar arasında karşılıklı bir uzlaşmayı benimseyen bir yaklaşım faydalı olur. Bu da iletişim sırasında sorular yönelterek karşı tarafı düşündürmek, hangi çözümün daha doğru olduğunu birlikte keşfetmek, eksiklerin ne olduğunu da beraber bulmak ile olur. Zaten iletişim sözcüğü de Latince communis'ten gelir ve paylaşma, ortak olma anlamına gelir. Kaliteli bir iletişim için öncelikli olarak tarafların kendini rahat ve güvende hissedeceği, anlaşılmayan noktaların rahatlıkla sorulabileceği, güven veren ortak bir zemin lazım. Böylece bilgiler, fikirler, tecrübeler, duygular çekinmeden ifade edilebilir. Michael Krogers ve Roman Chapeller, Doğru İletişim için 44 Fikir kitabında, iletişim alanındaki çalışmalarıyla tanınan İngiliz filozof Herbert von Grice'ın çok önemli bir prensibinden bahseder. Grice, başarılı bir iletişimin gerçekleşmesi için tarafların ortak hareket etmesi gerektiğini söyler ve bunu da işbirliği ilkesi olarak ifade eder. Bunu iletişim kuran kişiler arasında yapılmış gizli bir anlaşmaya benzetebiliriz. Bu anlaşmaya göre konuşmacı ve dinleyici belirli kurallara uymayı taahhüt eder aslında. Konuşmacı anlaşılmak, dinleyici ise anlamak ister. En öncelikli husus iletişime geçen tarafların olumlu bir iletişim kurma niyeti ve sonunda karara varma isteğidir. Konuştuğumuz kişilerle aynı fikirde olmasak bile işbirliği ilkesini uygulamak başarılı bir iletişimin ilk adımı olur. İletişimin sonucu karşılıklı anlayıştır. Farklı fikirde olduğunu da anlama olgunluğunu göstermektir. Aynı fikirde ve görüşte olmak değil.